Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Bugün sizinle bu berenin yapılışını paylaşacağım. Acil olarak söylemiştim başlığımda da. Biliyorsunuz ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi yaşandı ve çok can kaybımız var. Oradaki insanlarımızın, oradaki canlarımızın acil ihtiyaçlarından birisi olan bereler. O yüzden size bu bereyi göstereceğim ve çok pratik yapılıyor. İnanın çok pratik yapılıyor ve çabukça günde 2-3 tane örebilirsiniz. Oturuyorsanız 4 tane bile örüp hemen deprem bölgesindeki bebeklerimizin başlarını ısıtmak için yapabilirsiniz. Size bakın şöyle göstereyim. Şunların ikisi aynı boyda, şu biraz daha uzunu. Çok pratik oluyor. Eliniz böğrünüzde boş boş oturup vahlanmaktansa bir şeyler yapıp faydalı olmaya çalışmanızı isterim. Biz gelin kaynana oturduk, bere örüyoruz ve her gün yaptıklarımızı toplama yerlerine götürüp vereceğiz. Sizler de yaparak en azından bebeklerimize küçücük bir faydamız olsun. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi 3 tane ipinizin olması gerekiyor. İpin pahalısının olmasına da gerek yok. 15 liraya 20 liraya ihraç fazlası çok güzel ipler satılıyor. Bakın bunlar o iplerden. Hatta şu ip yün bir ip. O kadar güzel bir ip ki. Yani böyle iplerden 3 tane alıp orta kalınlıkta bir ip alacaksınız. Yani nasıl göstereyim? Bakın benim şu ipim inceydi. Şöyle bir ince ipti. Hemen elimde olan başka bir iple bunu birleştirerek şu bereyi ördüm. Şöyle. Bakın şöyle göstereyim. 4,5 milimlikli bir tığ kullanacağız. 2 saat sürmeden bitireceğiz. Pratik nasıl yapılır? Hemen size göstereceğim. Lütfen dikkate alın. Gün dayanışma günü, gün birlik günü. Biz birlik olabilen, yaralarını sarabilen bir ülkeyiz. O yüzden berelerden siz de örün. Bakın biz örüyoruz diye size de göstermek istedim. Hemen bunları şöyle kenara çekeceğim ve 4,5 milim bir tığ, orta kalınlıkta yaptığım bir ip. Şöyle çok da pratik olacak. Çok sıkı zincir çekmeyeceğiz. Bakın. Böyle orta aralıkta bir zincir çekin. Yani çok sıkı olmayacak. Şimdi ben zinciri saymadım. Ortalama 34 tane falan zincir oluyor. Niye saymadın Emel derseniz elimle ölçtüm. Pratik bir şekilde elimizle ölçeceğiz. Bakın şimdi. Hemen size göstereceğim. Şimdi şu zinciri çektim. Bakın şu zincirim. Şuradan zincirin başlangıcından yalnız şurayı ölçmedim. Bakın şunu almadım. Hemen buraya elimi koydum ve şöyle bakın. Bir karış açık elimi açarak ölçtüm. Bir karış. Bir karışın üzerine de 2 tane zincir fazla ekledim. Şöyle. Bakın elimi aça ölçtüm ama bakın buna dikkat edin. Şöyle elimi aça ölçtüm. Hatta isterseniz fazla da yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Bakın 1, 2, 3 zincirim de fazla olmuş. Şöyle. Şimdi alacağız tığımızı, ipimizi. Tığımın üzerine ipimi aldım. 1, 2, 3. zincirime batırdım. Bakın. Sahte sık iğne yapacağız. Hepsini çektim. Tekrar ip aldım, batırdım. Hepsini birden çektim. İpimi aldım, çektim. İpimi aldım ve çektim. Böyle tamamı bu şekilde öreceğiz ama batış şeklimiz var sadece. Ve yumuşacık bir örgü düşürmüş olduk. Zincir bitene kadar hepsine teker teker batacağız böyle. Evet, zincirimi sonuna kadar kullandım. Bakın şunu saymamıştık. Halen bunu burada saymıyoruz. Bu başlangıcımız. Şöyle elimle sıkı yaptım. Şimdi burada bakın. 1, 2 zincir çektim. Çevirdim. Tığıma ipimi aldım. 1, 2 zinciri bıraktım bu çektiğimi bakın. Arkadaki tek telinden
Şuradan. Burada baktığımızda bakın şöyle 2 tane oluyor ya tepede. Birinciyi öndekini bırakacağız. Arkadakinden ipimizi alıp sık iğnemizi yapacağız. Arkadaki tek telinden alıp sık iğnemizi yapacağız. Şöyle. Buradan devam edelim arkadan. Bakın şimdi ördükçe pratiği. Hiç bakmanıza gerek yok. Şimdi sonuçta burada arkada bir tane ilmek var. Hemen tığ batırıp bakın. Tığ batırıp aldım. Hiç çevirmedim. Bakın şöyle göstereyim. Tığımı batırdığımda aldım. Böyle. Gördüğünüz gibi kendiliğinden batıyor ya o. Akıllı. Şimdi sıranın sonunda da bir tane püf noktam var. Orayı kaçırmayacağız. Eğer orayı kaçırırsak küçültürüz. Fazla batarsak büyütürüz. O yüzden bakın şimdi sıranın sonuna geleceğim. Böyle. Şimdi sıranın sonuna bakın geldim. Şurada görünenleri gördünüz mü bakın. Bir. Şimdi burada bakın bir tane daha var. Bakın. Bu. Bunu da alacağız. Sakın burayı es geçmeyin. Şöyle. Bir, iki zincir çektim, çevirdim. Bir, iki zinciri bıraktım. Bakın üçüncünün tek dalından. Ve yine aldım. Devam edeceğim. Dediğim gibi burada hiç çevirmenize gerek yok. Ben göstermek için yapıyorum şu an. Yoksa bakın şöyle alacağız elimize. Normal örgü örer gibi öreceğiz. Şu çizgiler zaten kendiliğinden oluşuyor. 3 tane orta kalınlıkta bir ip alırsanız 2 tane bere yaparsınız. Evet. Şu sonu tekrar göstereceğim. Bakın şöyle sona geldiğimizde şimdi burada bir tane var. Onu aldım. Bakın burada zincirin ucundaki bir taneyi de alacağız. Bir, iki zincir döndürdüm. Tekrar aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi parçamızı örelim ve büyütelim. Sonrasını göstereceğim. Evet güzelliklerim bakın ördüm. Şöyle şu çizgileri sayarsak eğer bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane bu çizgilerden oluştu. Elimizle ölçtüğümüzde de bir karıştan bakın bir parmak eksik yaptım. Bu bebek için yani çocuk için şöyle söyleyeyim 1, 1,5, 2 yaşına kadar olabilir. Çünkü esniyor böyle esnemesi de var. Hemen şimdi bakın örgümü ikiye katlayacağım. Şöyle ikiye katlayıp ipimi aldım. Bakın birincinin iç telinden buradan direkt battım. Şöyle. Birincinin iç telinden karşıdakine direkt batırdım. İçinden geçirdim. Kaydırma yaparak birleştireceğiz böyle. Bakın. İç telinden birincinin iç telinden öbürünün direkt karşısından. Böyle. Uca kadar bu şekilde birleştireceğim. En uca geldiğimde bakın ipimi biraz uzun keseceğim şöyle. Çünkü bu tepeyi de aynı iple büzeceğiz. Bakın şöyle çektim. Şimdi iğneme ipimi takıp tepeyi de büzeceğiz ve beremiz hazır olacak. Aldım. Bakın. Şöyle iğnenin arkasıyla yapacağım bu işi. Bakın şu şekilde. Şuradan uçlardan dikiş diker gibi aralardan
aynen böyle sonuna kadar iğnenin arkasıyla ucuyla yaparsanız ip kalın olduğu için takılabilir ve sizi zorlar. O yüzden arkasıyla gitmek en mantıklısı. Ve böyle. Bakın geldim sonuna kadar ve buraya taktım. Çektim. Bakın şu şekilde çektim. Bakın kapattım burayı. İpi koparmadan çekebildiğiniz kadar çekin ve şöyle tutun burayı. Herhangi bir yerinden batırarak iğnemi geçirdim. Ve buraya bunu sağlamlayacağım. Bir de düğüm atalım. Şöyle. Evet. Beremiz hazır. Hemen ipinin fazlasını da keselim. Çevirelim. Şimdi bu tepesine de bir tane pompon yapacağız. Bakın şöyle katlandığında çok çok güzel bir boya erişti. Yani bir bebeğin başını ısıtacağız. 2 saatte örüldü ve bitti. Tepesine de pomponları bakın şöyle ben aparatla yapıyorum. Şu şekilde aparatlarım var. İsterseniz elinizle, isterseniz kağıda sararak yaparak pomponlarını yapabilirsiniz. Küçüğün bir üstü boyu kullanıyorum. Orta boy bir pompon oluyor. Yani çok minik değil, çok büyük de değil. Beremizin büyüklüğüne göre bakın böyle bunlara bu şekilde ipi sarıyoruz. Bu benim için çok kurtarıcı bir aparat oldu. Çünkü elim sakat olduğu için çok fazla yapamıyorum. Aparatlı şeyleri. Şöyle katladım burayı. Hemen ötekini aldım, açtım ve buna başladım sarmaya. Bakın. Bu çok pratik bir şey. Ve benim kurtarıcım. Bakın kestim. Bunu da kapattım. Şurada bir ipimde sorun var. Onu bir çözeyim. Şöyle ipimden de biraz koparttım ve bakın şimdi tuttuk burayı. Şurası açılmasın diye tutuyoruz böyle ve başlıyoruz kesmeye. Tam ortasından şöyle sıkıca tutup buradan da öteki kanadını keseceğiz. Ve şu an benim zorlanacağım tek yer burası. Bakın. Şu ipi alıp kestiğimiz ipi aradan geçirip öteki aradan şurayı sıkıca tutup bakın az önce tutamadığım için burası kaçtı. Hemen şöyle aradan geçirdim. Çektim. Ve çektim ama başardım. Allah kimseye ellerinden etmesin. Ve bunu buraya bağladım. Bak sıkıca bağladım. Şu. Şimdi aparat bakın şöyle açılıyor. Buradan bu. Buradan da bu. Ve hemen makasımı alıp kaçırdığım için bu kadar kötü oldu. Hepsini eşit boyda
düzelteceğim. Ve böyle bakın. Düzenleyelim. Şöyle bakın. Eşitledim bunları şimdi. Hemen kenara alalım. Tepe noktasının birleştirdiğimiz yerin iç kısmından bir tane taktım. İpimi aldım. İçeriye geçirdim. Şöyle. Hemen burayı da elimle tutup tam karşı noktasından bakın. Tekrar pomponumun öbür ipini de aldım. Ve içeriye aldım. Burada bunu sağlamlayacağım ve kaybedeceğim. Şöyle. Ve bunu içeride saklayalım bir kere. Fazlalık iplerimizi de kestiğimiz zaman beremiz hazır. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın. Şu bir, bu iki görmüştünüz. Biraz daha büyüyor bunun. Bakın bir karıştan bir parmak fazlası. Bu onun biraz daha kalın bir iple örülmüş hali. İnanın oturun 2 saatte örün. Evet, verilerimiz hazır. Ne yapacağız? En yakın AFAD bölgesine götürüp yardım kuruluşuna götürüp bunları teslim edip doğru deprem bölgesine bebeklerimizin başlarına sıcacık giysinler diye göndereceğiz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.